Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boy çiçekli motifleri yapıyoruz. Bu videoda sadece motif yapılışını göstereceğim. Siz bunu istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Sizler için farklı renk çalışmaları da hazırladım. Akrilik iplerle çalıştım. Koton iple de çalışabilirsiniz. Bu şekilde kağıt iple de çalışabilirsiniz. Sizler için farklı ipleri de denedim. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. İpin özelliği %100 akrilik. 199 gramda 325 metre ip varmış. Tığ önerisi 5,5 mm. Ben de 5,5 mm tığ kullanacağım. Sizler de kullandığınız ipin arkasındaki tığ önerisine bakarak istediğiniz tığ numarasını kullanabilirsiniz. Sizler için Türkiye'deki bir iple de motifi çalıştım. Bu 100 gramda 330 metre ip varmış. İpin özelliği %55 pamuk, %45 akrilik. Benim kullandığım iple özelliği aynı değil. Ama ben sizlere seçenek olsun diye bu ipi de kullanabilirsiniz diye bu motifi de sizler için hazırladım. Şu şekilde kalınlıklarını gösteriyorum. Bu Türkiye'deki ip, bu da benim kullandığım ipin kalınlığı. Bu ip bir tık ince. Bu şekilde daha bir kalın ip bulursanız motifleriniz bu şekilde olacaktır. Bu ipin markasını ve bulamayanlar için de linkini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Türkiye'deki ipin tığ önerisi 2 ile 4 mm arasındaymış ama ben 4 mm tığ kullandım. Kağıt iple yaparken bu motifte de 4 mm tığ kullandım. Video sonunda motif ölçülerini ve bu motife nasıl bir sıra daha ekleyeceğinizi video sonunda gösterdim. Onu da video sonunda bakabilirsiniz. Şimdi sırasıyla yapım aşamalarını ve yapım aşamasında her renk için kaç metre ip kullandığımı belirtiyorum. Motifimizi hazırladıktan sonra motiflerin daha düzgün durması için bu şekilde bir motif gerdiriciye ihtiyacımız var. Bu aparatı bütün tuhafiyelerde ve online satış sitelerinde bulabilirsiniz. Bulamayanlar için aşağıda linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Aparata takıp bir gün beklettikten sonra motifler bu şekilde düzgün duruyor. Bu renk motifi hazırlarken akıllı ip kullandım. İp değiştirmeden direkt kendisi sıra sonuna geldiği zaman rengi değişiyor. Yeni sıraya başlıyorum. Bunda renk geçişleri yaptım. Arkada ipleri görüyorsunuz. Bu şekilde renk geçişi yaparak size bu videoda tarif edeceğim. Bu motifi akıllı iple yaptım. Bu motifi de renk geçişleri yaparak yaptım. Şimdi bu videoda bunu yapacağız. Şu anda aparata takmadığım için bir tık küçük duruyor. Bunu aparata taktığım zaman bu da aynı büyüklükte duracak. Şimdi modeli sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. İpimi bu şekilde alarak bir zincir yapıyorum. Sihirli halkamı bu şekilde oluşturuyorum. Sihirli halka yapamıyorsanız 5 zincirle de başlayabilirsiniz. Bu şimdi benim ilk zincirim. Toplamda 3 zincir çekerek trabzan yapmaya başlıyorum. Halka içerisinde toplamda 10 tane trabzan yapıyorum. Bu 1 2 3 halka içerisinde toplamda 10 tane trabzan yapıyoruz. Şu anda 5. Trabzanlarımızı yaparken de arkadaşlar sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videoları hazırlarken hem maddi hem manevi olarak emek harcıyorum arkadaşlar. Emeklerimin karşılığını alabilmem için videoma bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir de bu video sizin için faydalı olduysa yorumlar kısmında belirtirseniz sizden sonra gelecek kişilerin de izlemesine vesile olabilirsiniz. Şimdi toplamda 10 tane trabzan yaptım. Halkamı sıkıyorum. Bu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Şimdi ilk rengi bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi sıradaki renge geçiyorum. Buraya yaklaşık 1,5 metre kadar ip gitti. Şimdi ikinci rengi alıyorum. Hangi renk seçtiyseniz o ipi alarak bir zincir çekiyorum. En son birleşim yaptığım yerde bir sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi yeni sıraya 2 zincir çekerek başlıyorum. Diğer sırada yaptığımız trabzanların tepesine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bu ilk. Şimdi aynı yere tekrar batarak 2 trabzan yapıyorum. Yani çift oluyor. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine giderek 2 trabzan yani çift yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine çift trabzan yapıyoruz. Yani 2 tane. Sıra sonuna kadar toplamda 20 tane trabzan olmuş olacak.
Bu şekilde sıra sonuna kadar ikişer tane trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu trabzanın tepesine de 2 trabzan yaptım. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Burada ilk trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada biraz böyle toparlanıyor. Ama bu diğer sıraları yapınca açılacak. Sizinkinde de böyle toparlanıyorsa bu normal. Diğer sıralarda bu düzelecek. Bu toparlanma problemi bu kağıt ipte daha fazla oluyor. Şu anda ben bunu ütülemedim ama tersten ütü basınca burası da düzelecek. Kağıt ipte bu bombelenme daha çok oluyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Tığıma bir sefer doluyorum. Aynı trabzan tepesine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyoruz. Sırasıyla doladıklarımızın en son ikisini birlikte. Şimdi aynı trabzan üzerine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane üçlü trabzan olmuş oluyor. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. Toplamda 3 tane üçlü trabzan olmuş oluyor. Şimdi tek sefer dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde bir ikili trabzan. Tekrar aynı boşluğa batarak bir çakma trabzan yapıyoruz. Çakma trabzanı da tığımıza bir sefer doluyoruz. Aynı boşluğa batıyorum. Üçünü birlikte yapıyorum. Bu da çakma trabzanımız oluyor. Şimdi sıradaki trabzan tepesinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde çiçeğin ilk yaprağını bitirmiş oluyoruz. Şimdi yeni yaprağa başlıyoruz. Şimdi çakma trabzanla başlıyoruz. Tığımı bir sefer doladım. Sıradaki trabzanın üzerinde bir çakma trabzan. Aynı boşluk içerisinde bir ikili trabzan. Şimdi buradaki gibi ortadaki 3 tane üçlü trabzanı yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki trabzan tepesinde bir ikili trabzan. Aynı boşluk içerisinde bir çakma trabzan. Sıradaki trabzan tepesinde bir sık iğne. İkinci yaprağımızı da bu şekilde hazırladık. Şimdi toplamda 5 tane yaprak olacak. Son bir yaprak daha göstermek istiyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde bir çakma trabzan. Aynı trabzanın tepesinde bir normal trabzan. Sıradaki trabzanın tepesinde 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Sıradaki trabzanın üzerinde bir ikili trabzan. Aynı boşluk içerisinde bir çakma trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 5 yaprak yapıyoruz. Hala aklımızda soru işareti varsa videoyu geri alarak tekrar bu kısımları izleyebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar toplamda 5 yaprak yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İkili trabzan ve çakma trabzanı yaptım. Şimdi bu arada sık iğne yoktu. Sonuncu trabzanın yani ilk sırada çektiğimiz zincirin tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bu renkle de işimiz bitiyor. Şimdi kenar rengine geçebiliriz. Bu kısma da 8,5 metre ip gitti. Bu verdiğim ip ölçüleri sizin el sıklığınıza göre farklılık gösterebilir. Şimdi sıradaki rengi alıyorum. Hangi rengi kullanmak istiyorsanız o rengi alıyoruz. Bir zincir çekerek başlıyoruz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben ek yerleri aynı yerde olsun diye aynı yerden başlayacağım. Şimdi burada zincir çekerek başlamıştık. Onun tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Modeli oradan başlıyorum. Sırayı oradan başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi tığımı bir sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesinde bir ikili trabzan.
Bu sırayı dikkatli takip etmenizi istiyorum. Sıradaki trabzanın üzerinde bir çakma trabzan, yani üçünü birlikte. Sıradaki trabzanın üzerinde bir sık iğne. Sıradaki trabzanın üzerinde bir çakma trabzan, yani üçünü birlikte. Sıradaki trabzanın üzerinde bir ikili trabzan. Bu sırada her trabzanın üzerine birer tane işlem yapıyoruz. Sıradaki trabzanın üzerinde bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sık iğnenin oraya geldik. Burada sık iğnenin üzerine batmıyoruz. Bu aşağıdaki trabzanın üzerinden beri yapacağız. Şu anda biz şu çizgileri yapacağız. O da diğer sıradaki trabzana batarak yapıyoruz. Burada da üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın sık iğnenin altındaki trabzanın arkasından beri bu şekilde batıyorum. Üçlü trabzanı yapıyorum. İlk önce ikisini, sonra diğer ikisini, en son ikisini birlikte yaparak bu şekilde üçlü trabzanı yapıyoruz. Sık iğneye batmıyoruz. Onun altındaki trabzana batıyoruz. Şimdi sık iğnenin yanındaki çakma trabzanın üzerine batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki trabzana batarak bir ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde bir çakma trabzan. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. 2 ikili, bir çakma, ortada bir sık iğne. Şimdi sık iğneyi yapıyoruz. Şimdi sıradaki trabzanın üzerinde bir çakma trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde ikili trabzan yapıyoruz. Sık iğnenin orada sık iğneye batmıyoruz. Bu üçlü trabzanı yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın sık iğnenin altındaki trabzanın arkasından beri bir üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi yeni yaprağa başlıyoruz. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Çakma trabzanın üzerinde bir ikili trabzan. Yanındaki trabzanın üzerinde bir ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde bir çakma trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde bir sık iğne. Sıradaki trabzanın üzerinde bir çakma trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde bir ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerinde bir ikili trabzan. Şimdi sık iğnenin orada da üçlü trabzanı yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Altındaki trabzanın arkasından beri üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sırada da toparlanıyor. Diğer sıralarda düzelecek. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıyoruz. Hala aklımızda soru işareti varsa videoyu geri alarak bu kısımları izleyebiliriz. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu üçlü trabzanı yapacağım. Sonra sırayı birleştireceğim. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer sırada trabzanın arkasından beri üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada ilk trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Şimdi burada 5 yaprak var ama biz bunu 4 kenar yapacağız. Şimdi bu sırada artık kare oluşumuna başlıyoruz. 7 zincir çekerek başlıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı yere batarak, bakın burada zincir çekerek başlamıştım. Onun tepesine batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Sırasıyla 2 sefer doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesinde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şu anda biz şu sırayı yapıyoruz. Bu sırada hem kare oluşumu başlıyor hem de bu üçlü trabzanları batabileceğimiz boşlukları yapıyoruz. Üçlü trabzanlar yaparak bu sırayı yapacağız. Bazılarında sık iğne, bazılarında çakma trabzan yaparak kare oluşumunu vereceğiz. Şimdi 3 trabzan yaptık. Bir zincir çekerek boşluğu yapıyoruz. Diğer sırada burada üçlü trabzanlar yapacağız. Şimdi hiç arada trabzan atlamadan sıradaki trabzanın tepesine batarak bir ikili trabzan.
Bu diğer sıralarda bazıları sık iğne, bazıları çakma trabzan, ama ben sıradaki anlamında bazen trabzan diyeceğim. Şimdi sıradaki boşlukta bir çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde üçünü birlikte. Şimdi ikinci oldu. Üçüncüyü batacağım. Şimdi ilk üçlüyü tamamladık. Bir zincir çektik. Şimdi bunu da üçlü olarak tamamlayacağım. 2 oldu. Bunda da bir sık iğne yapacağım. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yaparak bunu da bu şekilde üçlü olarak tamamlıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekerek şimdi sıradaki üçlüyü yapıyoruz. Şu anda bu kenarın yarısı. Köşelerde yüksekten düşüşe doğru gidiyoruz. Şimdi ortaya geldik. Şimdi ortadan da düşüşten yukarı doğru gideceğiz. Yani bu işlemin tam tersini yapacağız. Bir zincir, bir tane boşluk atlıyoruz. İkinci boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Burada bir sık iğne ile bitmiştim. Burada bir sık iğne ile başlıyorum. Hemen yanında çakma trabzan vardı. Tığıma bir sefer doluyorum. Sıradaki boşlukta bir çakma trabzan yapıyorum. Burada çakma trabzanın yanında da bir ikili trabzan vardı. Şimdi bir ikili trabzan yapıyorum. Burayı da bu şekilde üçlemiş olduk. Bir zincir. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Bu bir tane boşluğu sadece bu iki sık iğne arasında yapacağız. Diğer kenarlarda da. Sadece burada bir tane atlıyoruz. Başka yerlerde bu boşluğu yapmıyoruz. Şimdi burada da boşluk bırakmıyoruz. Sıradaki boşlukta trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Aynı boşlukta bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Burada bakın aynı boşluğa iki ikili trabzan yapmıştık. Sonra sıradaki boşlukta üçlü yaptık. Şimdi tığıma iki sefer doluyorum. Sıradaki boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi köşe yapmaya başlıyoruz. Şimdi tek kenar hazırladık. Köşe yapacağım. Gördüğünüz gibi yüksekten düşüşe, düşüşten yükseğe doğru gidiyoruz. Kenarı hazırlarken. 3 zincir. Tığıma iki sefer doluyorum. Bu üçlü trabzanı yaparken battığım boşluğa aynı boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıradaki boşlukta iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, tekrar aynı boşlukta ikili trabzan. Bir zincir. Sıradaki boşlukta bir ikili trabzan. Sıradaki boşlukta bir çakma trabzan. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Arada bir zincir. Bakın 3 tane burası. Bunlar da üçlü oldu. Şimdi yeni üçlüye başlıyoruz. Şimdi bu sık iğneden sonra bir tane boşluk atlıyoruz. İkinci boşlukta, yani trabzan tepesinde bir sık iğne. Şimdi bu bir. Sıradaki trabzan tepesinde bir çakma trabzan. Bu 2. Sıradaki trabzan tepesinde bir ikili trabzan. Bu da 3 oldu. Şimdi arada bir zincir. Sıradaki boşlukta ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı boşlukta ikili trabzan. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz. Ve bunu da üçlememiz gerekiyor. Şu anda 2. Tığımı iki sefer doluyorum. Sıradaki boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu kenarı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi köşe işlemini yapıyorum. 3 zincir. Tığıma iki sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu sıra biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor. O yüzden sırayı birlikte devam edeceğiz. Buralarda yaptığımız işlemin aynısını burada tekrar ediyoruz. Tığıma bir sefer doluyorum. Sıradaki boşlukta ikili trabzan. Aynı boşlukta tekrar ikili trabzan. Bu şekilde üçlemiş oluyoruz. Bir zincir. Sıradaki trabzan tepesinde bir trabzan. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. Sıradaki boşlukta bir çakma trabzan. Sıradaki trabzan tepesinde bir sık iğne, bir zincir, arada bir tane atlıyoruz. İkinciye batarak bir sık iğne. Hemen yanındaki boşlukta bir çakma trabzan. Hemen yanındaki trabzan tepesinde bir trabzan. Burayı da üçlemiş olduk. Bir zincir.
yanındaki trabzanın tepesinde bir ikili trabzan, aynı boşlukta bir ikili trabzan, sıradaki trabzanın tepesine bir üçlü trabzan, 3 zincir. Şimdi bu kenarı da bitirmiş olduk. Sonuncu kenara başladık. 3 zincir çektikten sonra aynı boşlukta tekrar bir üçlü trabzan, yanındaki trabzanın tepesinde ikili trabzan, aynı boşlukta ikili trabzan, bir zincir, sıradaki boşlukta bir trabzan, sıradaki boşlukta bir çakma trabzan, sıradaki boşlukta bir sık iğne, bir zincir, bir boşluk atlıyoruz, ikincisinde bir sık iğne, sıradaki trabzanın tepesinde bir çakma trabzan, sıradaki trabzanın tepesinde bir ikili trabzan, arada bir zincir. Şimdi sıra sonuna geldim. Hem sırayı tamamlayacağım hem de bu köşeyi bitirmiş oluyorum. Sıra başında bu köşede battığımız üçlü trabzanları hazırlamıştık. Sadece ikili trabzanları yapmam gerekiyor. Şimdi bir zincir çektim. Sadece bir batacak yerim kaldı. Burada da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı boşluğa tekrar birer ikili trabzan yapıyorum. Buradaki zincirin 1 2 3 4. zincirine batarak bir iz sürümü yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bu üçlüyü de birleştirmiş oluyorum. Sıra sonunda da bu şekilde denk geliyor. Eğer denk gelmediyse motifte bir hata var. Onu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz ve sonuncu sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sırada kare oldu. Sonuncu sıramızda artık çok kolay. 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Şu anda köşe işlemini yapıyoruz. İlk çektiğimiz zincirle birlikte toplamda 3 trabzan olmuş oluyor. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şimdi diğer sırada bu bir zincir çektiğimiz yerlere batarak üçlü trabzanlar yapıyoruz. Burada boşluğa batarak 3 trabzan, bir zincir. Bakın burada 2 sık iğnenin arasında bir zincir var. Oraya batarak 3 trabzan, bir zincir, sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan, aradaki boşluklara batma işlemi bitti. Köşeyi yapıyoruz. Bir zincir, köşeye gelerek 3 trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir, tekrar aynı boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Şimdi aynı bu kenarda yaptığımız gibi boşluklara batıyoruz. Köşeleri de buradaki gibi yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum. Sıramı burada bitiriyorum. İpimi burada kesiyorum. Zinciri bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Buna bir sıra daha eklemek istiyorsanız şu son sırayı tekrar ederek bir sıra buraya ekleyebilirsiniz ya da daha fazla sıra ekleyerek motifleri büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bu son renge de toplamda 21 metre ip kullandım. Motiflerimi hazırladıktan sonra bu şekilde motif banka yerleştiriyorum. Motifin büyüklüğünde bu iğnelerini ayarlıyorum.
Bu şekilde bu motif banka takarak bir gün bekletmesini sağlıyorum. Bunları en az bir gün bekletirseniz motifleriniz bu şekilde düzgün duracaktır. Bu elimdeki bir günden fazla beklettim. Eğer zamanınız varsa bu şekilde bir gün bekleterek bu motiflerin daha düzgün çıkmasını sağlayabilirsiniz. Aparata takmadan önceki hali yaklaşık 15,5 santim. Aparata takıp gerdirdikten sonra ölçüsü 17 santim. Bu Türkiye'deki iple hazırladığım motifin genişliği de yaklaşık 13 santim. Bu kağıt iple hazırladığım motif de henüz ütülenmemiş hali 18 santim. Gözünüze çok küçük geldiyse motifi büyütmek istiyorsanız şu şekilde büyütebilirsiniz. En son bu trabzanın tepesine batmışım. İz sürme yaparak boşluğa kadar geliyorum. Aynı bu diğer sırada yaptığım işlemi yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. 1 zincir, sıradaki boşlukta üçlü trabzan yapalım. 1 zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapalım. Bu şekilde boşluklara batarak kenarları, köşeyi de bu diğer sırada yaptığımız üçlü trabzanlardan yaparak köşeyi yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aynı diğer sıradaki gibi bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde motifinizi büyütebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Biraz daha büyüdü. Şöyle aparata takmadan önceki halini ölçüyorum motifi. Bakın bir sıra daha ekleyince motifle aynı boyda oldu. Bu şekilde sıra ekleyerek yapabilirsiniz. Bu ipten daha kalın bir ip bulabilirseniz kalın iple daha güzel duruyor. Şimdi motifin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Bunu ilerleyen günlerde nerelerde kullanacağımı sizlere göstereceğim. Bunu birçok alanda kullanabilirsiniz. Ben de bu motifleri ara ara birkaç projede kullanmayı düşünüyorum. O videolarda bu motif yapım aşaması uzun olmasın diye onu ayrı eklemek istedim. Sizler bu motiflerle neler çalışacaksınız merak ediyorum. Yorum kısmına yazarsanız bizlere de fikir olur. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.